Ben Fevzi Cengiz, genel cerrahi uzmanıyım. İlgi alanım kolorektal cerrahi. Kolorektal cerrahiye gelmeden önce eğitimimi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladım. Daha sonra ihtisasımı İzmir Atatürk Eğitim Araştırması'nda bitirdim ve kendimi kolorektal konusunda eğittim. Şimdi semptom vermesi için büyümesi gerekiyor. Semptomsuz bir şekilde bir kanser hastalığınız olabilir. İlk önce bunun tanısını koymanın yollarını birazdan değiniriz ama semptom dediğiniz zaman yerleşimine göre farklılık arz ediyor. Çünkü kalın bağırsak sağdan sola doğru, daha sonra da kalçaya uzanan bir rektum denen bir parçaya, bir bütüne, kolorektal olarak bu şekilde isimlendiriliyor. Ve soldaysa, makata yakınsa bizi kanamayla, tıkanıklıkla, tuvalet yapamamayla, keçi pisliği şeklinde bir tuvalet yapmakla belli ediyor. Ama sağ taraftaysa kanama, halsizlik, tıkanıklık olmadan bir halsizlik, genel bir karın şişliği, sizin de hissedebileceğiniz non-spesifik, yani anlamlı olmayan şikayetlerle kendini gösterebilir. Spesifik, özetle sağda ya da solda olsa da spesifik, bu kanser tanısıdır diyecek bir semptom yok. Karışır semptomlar, kansızlıkla karışır, hemoroidal hastalıkların kanamasıyla karışır. Bir basit tıkanıklık da böyle karın şişliğiyle karışabilir. Tabi bu durumda semptomlar belirsiz ya da semptom vermeyebilir bir hastalıkta ne yapmak lazım? İlk önce risk faktörleri dediğiniz gibi ailede bir bağırsak hastalığı, iltihabi bağırsak hastalığı ya da kanser hastalığı, birinci derece yakınınız, anneniz, babanız, eşiniz, dostunuz ya da ikinci derece bir akrabanız, amcanız da varsa bir kere aile olarak risk faktörü içerisindesiniz. Ama bu grup her zaman söylediğimiz gibi çok geniş bir grup değil. İlla ailenizde bir kanser hastası benim ailemde yok diye düşünmeyin. Onun dışında risk faktörleri yaşam şekliniz. Eğer sedanter bir yaşantı yaşıyorsanız, yani spor yapmıyorsanız, diyabetik birisiniz, şişmansanız, yediğiniz gıdalar işlenmiş gıdalar şeklinde ise bir risk faktörü içindesiniz. Sigara içmek, aşırı alkol tüketimi bunlar risk faktörünü arttırıyor ve sporadik, yani rastgele bir kanser ortaya çıkma olasılığı %80'lerde sizde de. Bunun için mutlaka ki tarama testi yaptırmanız gerek. Tabii bu %80 sporadik çıkan bir kanseri tespit etmek, erken tespit etmek çok önemli. Bunun da en güzel yolu kolonoskopi ile taramak. Devletimizin bunun için bir altyapı çalışması var. 2013-2012'den beri bunları yapmakta ve ülke genelinde kanser taramasına, kolorektal kanser taramasına devletimiz kolonoskopiyi, gayet de gizli kan testlerini hizmet olarak sunmaktadır. Kolonoskopi yaptırdığınız zaman doktor hastalığı görür vaziyete geliyor. Daha iyi teknolojiler gelişiyor mu? Gelişiyor. Dokuyu gören, ayrıyeten dokuya ön tanı koyabilen cihazlarla, kolonoskopiler de var mevcut. Ama kesin tanı için doktorun o gördüğü şeyden bir örnek alması, mümkünse tamamını alması ve sonucunda patolojik olarak boyalarla, özel boyalarla incelenip tanı öyle şekilde kesin konuldu. İlk önce kalın bağırsak kanseri pat diye çıkmıyor. Bir mukoza yüzeyinde meydana gelip daha sonra bu bağırsaktaki duvarları aşıp lenf nodlarına oradan kan yoluyla karaciğere, akciğere yayılıyor ve bunların hepsinin bir evresi var. Erken evre dediğimizde henüz kanser mukoza aşamasındaysa kolonoskopi vasıtasıyla bunu görerek tanı koymak, fark etmek anlamına gelmektedir. Bunların tedavisine gelirsek, daha doğrusu tedavisine gelmeden önce bunları gördükten sonra incelenmesi, endoskopik, az önce bahsettiğim teknolojik endoskopik sistemlerle, sınıflamalarla, dünya genelinde oluşturulmuş sınıflamalarla ön tanı elde ediyoruz. Ön tanı elde ettikten sonra hastayla biz bunları konuşuyoruz. Bu erken evre bir lezyona benziyor. Bunları biz çıkartabiliriz diyoruz ve endoskopik ameliyat gerektirmeden çıkartılabiliyor. Bunlar nasıl olabiliyor? Mukoza yüzeyinde dediğim için, bağırsağın daha henüz ilk tabakasında olduğu için hemen altındaki dokuya özel solüsyonlar vererek kas tabakasını kesmeden lezyonun büyüklüğü ne olursa olsun bir bütün haline çıkartarak kişiden hastalıklı dokuyu arındırmış oluyorsunuz ve bu şekilde erken tedaviyle kişi ameliyat olmadan tedavi edilmiş oluyor. Son olarak kolorektal kanser erken tanı alabilen ve tedavi edilebilen, daha kanser olmadan kurtulabileceğiniz bir hastalık.